Korkulanda korkuluyor. Bak, stop. Herkese merhaba arkadaşlar. Birol Başyiğit ben, cümleten selamünaleyküm. Abi selamünaleyküm. Aleykümselam kardeşim, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bugün Sakarya'dayız. Oktay abiyle birlikteyiz. Oktay çiftçiyle birlikteyiz. Sağ olsun keyifli bir gün geçirdik. Sohbetten önce bazı detay çekimleri yaptık. Oktay abi kısaca seni tanıyabilir miyiz? Keyifli bir gün geçirdik ama çok yordun bugün beni. Ben bunu Abi unutmayacağım yani. yorulmadan öyle olmaz. Otur. Aynen öyle. Emeksiz yemek olmuyor. Aynen öyle abi. Ben 44 yaşındayım, Sakaryalıyım. Köyde doğduk, büyüdük. Çiftçilik, hayvancılık yaparak büyüdük. Daha sonra 11 yıl Bursa'da kaldım. Aha. Uludağ Üniversitesi'ni bitirdim. Ondan sonra orada 10 yıl profesyonel futbol oynadım. Daha sonra kurumsal bir şirkette çalıştım 16 yıl. O zamanlar da köpeklerle ilgileniyordum. Fakat 2 yıldan beri çalışmıyoruz ve köpeklerle daha fazla vakit geçirmeye başladım. Hayvanları seviyorum, öyle söyleyeyim. Hayvan sevgisi olmayanın insan sevgisi de olmuyor. Aynen abi. Bunu buraya alta ben slogan olarak geçeyim bari Aynen videoda, editte. Arkadaşlar, Oktay abiyle bizim dostluğumuz aşağı yukarı 9 sene civarına dayanıyor. Evet. Kendisi iri çoban köpeklerinden hoşlanıyor. İri, yüksek, kemikli, gövdeli köpekler yetiştiriyor. Hani köpeklerinin sürüye gittiği, yok işte kurt boğduğu vesaire gibi konularla herhangi bir iddiası yok. Bu işin podyum kısmını ve görsel kısmını seviyor. O yüzden Monster dediğimiz bizim hani dev boyutta köpeklerle ilgilenen birisi. Hatta Türkiye'deki, belki de dünyadaki en büyük çoban köpeklerinden birisinin sahibi Efe'nin. Efe de bugün bir eşleşme yaptı. Ben buradayken dün de eşleşmiş. Çok ciddi anlamda yorgundu. O yüzden ben Efe'ye başlı başına sadece Efe'yi içeren bir videoyu başka bir gün yapalım istiyorum. Ama bu videoda da Efe'nin bazı görsellerine ve videolarına kısaca videoda yer vereceğim. Abi şimdi mesela bende bu tutku boyutla birlikte, bu hayvanların karakterlerinden birlikte başladı. Neden çoban köpeği abi? Yani seni bu ırka iten ne oldu? Ya sonuçta şöyle söyleyeyim.
Biz köy ortamında büyümüş insanlarız. Evet. Çocukluğumuzda da işte zamanında bizim köyde çok fazla koyunlar vardı. Belki 2000 baş, 2500 baş koyun vardı çocukluğumuzda. Şimdi o kadar yok artık, malum şartlardan dolayı bakımı, beslenme, artık maliyetler arttı. O zamanlar köyümüzde bizim işte çoban köpekleri vardı. İşte herkesin şeyi vardır ya, işte simit kuyruklu, böyle at gibi yürüyen ama çok iri boyutlarda değildi. Ya, o zamanlardan gelen bir sevgi bizde bu. Yoksa ben her köpeği besleyene saygım var. Çünkü ben evin içinde köpek besleyemem. Çünkü ben köyde yaşayan bir adamım. Köy ortamında hayvancılık yapan bir adamım. O yüzden o yüzden çoban köpekleri seviyorum. Ve iri çoban köpekleri seviyorum. Çünkü niye? Ya benim köpeğim yok kurt boğmuş, yok ayı boğmuş, çakal boğmuş. Ben işin o tarafında değilim. Köpeğim iri olsun, anatomik özellikleri fiziksel olarak düzgün olsun. Bana yeterli. Bunu derken köpeklerimiz yüreksiz mi? Tabii ki değil. Yürekli köpekler. Evet. Ama işin ben o kurt boğma tarafında değilim. Aynen. Ya zaten bu ırklar arkadaşlar, çalışan iş köpekleri grubu olan ayrı. Kangal'ın içerisinde Kesinlikle hepsi öyle. çalışıyor mu? Hayır, çalışmıyor. Evet. Hepsi kurtçu mu değil? Evet, hepsi sürüde başarılı mı değil ama genel olarak çoban köpekleri olduklarından dolayı bazıları working line dediğimiz iş köpeklerinden ilgileniyorlar. Bazıları da show line dediğimiz gösteriş aynen köpeklerinden ilgileniyorlar. Bunlar da işin show kısmında olan köpekler. Yanındaki yavru da 8 aylık civarında Tam mıydı? 8 aylık oldu. 8 aylık civarında geleceğin dev adayı bir aslan. Oktay abi de toplamda bildiğim kadarıyla şu anda 7 köpek 7 var. köpeğim var. 7 köpekten kaç dişi kaç erkek abi? Bir Efe var, yetişkin erkek. Aha. Bir de oğlu var 8 aylık. Evet. O da Alef değil mi? Alef. Evet. Alef ve Efe erkekler, diğerleri dişiler. Gürce dişi var. Görüntülere getireceğim. Ondan Yüce sonra dişi var, kıran dişi var, kıran dişi. İsti dişi var, Hı hı. sultan dişi var, star var. Bir de bu dişimiz var. Bu dişim de 9,5 aylık. Bunun da maşallahı var abi. Bu da çok tatlı. Şimdi Türk çoban köpeği camiasında Kangal'ı meşhur eden bir realite var. Ben bunu bazı videolarda dile getiriyorum. Kangallar bence katılıyorum. büyük köpeklerle meşhur oldu. Evet, Daha kesinlikle. sonra yavaş yavaş gerçek Kangallar tanındı. Evet. Ve gerçek Kangallar şu anda görevleriyle, sürü korumalarıyla, kurtçuluklarıyla ön plana gelmeye başladı. Aslında bu iş beni şu an çok daha mutlu ediyor. Çünkü her büyük köpek en iyi Kangal olarak düşünülüyordu. Ya sen şöyle Haksız düşün. mıyım? Yani biraz Kesinlikle Kangalı büyük öyle. köpekler meşhur etmedi mi? Kesinlikle öyle. Şimdi şöyle bir örnek anlatayım. Gürce'yi Akın Tülübaşı'nın Akın Başkanı'nı oraya götürdük. Dedik abi Nişantaşı'na indirelim. İndirdik. İnsanlar ne güzel Kangal, işte ne büyük Kangal. İnsanlarda büyük köpek gördüğü zaman Kangal algısı var. Aslına bakarsan Kangal'ı insanların algısı hep büyük köpek. Ama tabii o değil. Son dönemlerde Kangal tanıtılmaya başladı. Kangal'ın bir sürü köpeği ve çok daha iyi bir iş köpeği anlatılmaya başladı. İnsanlar da bu bilince yavaş yavaş gelmeye başladılar. Evet, süper. Abi peki şimdi çok nadir görülen bir köpeğin sahibisin. Yani bu Estağfurullah ya. binde bir, bazen 5000'de bir, bazen 10.000'de bir çıkan bir köpek. Hani bizim
melez azmanı diye bir teknik terim vardır arkadaşlar bu konuda. Evet. Burada kırma köpek anlamında düşünülmesin. Bazen genetik olarak iri soylar bir araya geliyor. Evet. İçlerinden bir tane hiç görülmemiş Çıkıyor. boyutta köpek çıkıyor. Aynen Efe öyle. omuz yüksekliği 1 metre civarında olan bir köpek. Vücut ağırlığı da kış kilosunda 100 kilonun üzerine çıkıyor herhalde değil mi? Tabii, kesinlikle. Maksimum kaç kilo gördün abi Efe'de? Vallahi en son 20 aylıkken falan tartmıştım. Ben şimdi kiloya çok fazla takılan bir adam değilim. Efe kalın, kasalı, gövdeli, iri bir köpek. En maksimum 20 aylıkken tarttığımda 110 kiloyu gördüm. Hatta 110 kilo. bizim burada hayvanları tartan, hayvancılık yapan bir abi var. Onlara götürdüm. O bile şaşırmıştı. Bir daha da tartmadım. Çünkü ben çok kilolara takılmıyorum. Öyle. Aynen. Bir de videolarda şöyle şeyler söyleniyor. Bakın arkadaşlar. Çalışan köpekler ayrı, büyük köpekler ayrı. Büyük köpekler tabii ki de omuz yüksekliğine, kasasına, Evet. bu omuz yüksekliği ve kasaya rağmen sağlam gövdesine, mümkünse karakterine göre birçok kıstas var. Yani işte sürüye gitmedikten sonra ben büyük köpeği ne yapayım? Ya biz sürü köpeği besliyoruz diye bir iddiamız yok ki. Sürü köpeği ayrı, büyük köpek ayrı. Kesinlikle öyle. Ben videoların altında bu tarz yorumlar geliyor. Doğru. Deli oluyorum. Yani oğlum sürü köpeği diye iddia etmiyoruz ki buna zaten. Aynen öyle. Gider de Kangal'dan daha iyi görev yapar diye de iddia etmiyoruz. Ama bu kadar büyük piyasada başka köpek de yok diyoruz. Bugün elin Danoa'sını da, ondan sonra o meşhur Tibet Mastifini de, Kafkas'ını da, Alabay'ını da, dünya üzerinde ne kadar bilindik büyük ırk varsa hepsini geçebilecek Türkiye'de köpek var. Şimdi şöyle anlatayım ben. Efe çok büyük bir köpek. Bir sürüye göstersem Kangal kadar başarılı olur mu? Asla olamaz. Zaten öyle bir anatomiye, fiziksel özelliklere sahip değil. Aslında bizim burada iri olarak showline dediğimiz köpeklerin amacı şu an dışarıda, başka ülkelerde farklı ırk, büyük dev olduğunu iddia edilen bir dünya köpek var. Evet. Ne diyorlar? Bunlar işte bizim çoban köpeklerimizden çok daha iriymiş. Ya değil kardeşim. Bizim çoban köpeklerimiz en irisi, en büyüğü. Showline ise showline. Sürü koruma ise Kangal. Hepsi bizde var. Sürü korumanın en iyisi Aslında var. anlatılmak istenen amaç bu. Aynen öyle. Biz kendi köpeklerimizi birbirine çarpıştırmak gibi bir niyetimiz yok ki. İşte bizim köpeğimiz büyük. Benim Kangal'ım işte bundan çok daha iyi görev yapar. Yapar zaten, ben de onu söylüyorum. O zaman bir tane de şöyle bir videonun ben bugünden sözünü alayım. Oktay abiden sözünü alırsam geriye Akın abi Her kalacak. zaman. Efe ile Mini'yi yan yana getirelim. Bütün dünya Türkiye'de ne kadar büyük köpek var görsün. Yani iki köpeği birbirinden yarıştırmak değil amaç. Dışarıdaki iri ırk olarak bilinen ırklarla kıyaslayalım. Boylarını, postlarını, sallarını, atletiklerini. Minik de bildiğim kadarıyla bayağı yaşlandı. Kaç yaşında şimdi Minik abi var mı? Evet, 6'yı geçti altı herhalde. geçti herhalde. Efe kaç yaşında şu anda? Efe Mayıs'ta tam 3 bitti. Daha 3,5 olmadı. İyi. Tam şu anda Evet. tam genç delikanlı sonunda Ya şimdi- yetişkin bir erkek oldu. Şimdi ben şeyden çok rahatsız oluyorum. Şimdi Akın başkan diyorum çünkü çok saygı duyduğum bir adam. Adam Mini almış, buralara getirmiş ve inanılmaz emekler vermiş. Mini Türkiye'de hatlı sayılır en büyük köpeklerden biridir. Evet. Efe de büyük köpeklerden biridir. Şimdi bunda- Anadolu'da da var. büyük Anadolu'da köpekler, adı bilinmeyen. bilmediğimiz o kadar çok böyle o kadar güzel Bunlar köpekler bilinen var köpekler. ki. Şimdi biz sosyal medyada çok resimleri geldiği için bunlardan bahsediyoruz. Yani o kadar Türkiye'mizde o kadar güzel köpekler var ki herkeste var. Sadece bizde değil. Şimdi bizim bunu anlatmamızın sebebi bunlar bizim için bir hazine. Bunların kıymetini bilelim arkadaşlar. Aynen öyle. Hepimizde var. İyi olanlarla yolumuza devam edelim. Amaç bu zaten. Şimdi Mini'yi canlı görmeden adam bir dünya yorum yapıyor. Ya arkadaş sen bu köpeği bir canlı gör. Bu köpek nasıl emek verilmiş? Bu köpeğin altından neler çıkmış? Altından çıkanlar da dev. Hepsi at kafa. 10 numara yavrular vermiş. Evet. Bunlar yılların emeği. Yani herkesin köpeği kendine güzel tabii ki. Şimdi Evet. emeğe saygı duymak lazım. Ben onu anlatmaya çalışıyorum. Aynen öyle. Şimdi bir şey paylaşıldığı zaman eleştiriden ziyade ilk önce bir maşallah değil. Abi Allah olur, nazardan bitmez, saklasın bitmez. değil. Bak ben mesela biliyorsun Amaç budur ya. piyasanın en sakin adamlarından birisiyim. Kaostan uzak duruyorum. Benim bile düşmanım var. Düşün yani. Ya o bitmez. Oluyor, Sonuçta bitmez. peygamberimiz zamanında da düşmanlar bitmedi. Aynen. Atatürk bu ülkenin kurucusu, ona da düşmanlar bitmedi. Bu bitmeyecek, bu devam edecek. Bizim kanalın formatı ne biliyor musun abi? Kim işini layıkından yapıyor, Amaç o. onların yanındayız. İster kanarya beslesin, Hiç fark ister etmez. örümcek beslesin, ister dev köpek beslesin, ister kangal Ya beslesin. şahısla işimiz var mı? Yok, hiçbir işimiz Şimdi yok. adam köpek üretmiş. Biz köpek seven, hayvan seven insanlar burada izlerken keyifli vakit geçirsin. Geçirirlerken de yanında 3-5 bir şey öğrensinler. Hatta her zaman eleştiriye de açığız. Eksik gördüğünüzü düşündüğünüz bir şey varsa yorumlarda belirtebilirsiniz.
Oktay abi de dev köpekler konusunda öyle ya da böyle Türkiye'de seven de olsa sevmeyen de olsa bir marka isim. Böyle bir gerçek var abi. Ya yani. estağfurullah. Sen bu konuda Sonuçta mütevazısın ama böyle işte- bir gerçek var. bu işte oldum dersen bu işi bırakman lazım. Bu işin her zaman virgülü var, noktası yok. Ben her zaman öyle düşünüyorum. Niye virgül? Çünkü iyinin iyisi hep var. Ve bu işler beğenilere göre de değişir. Şimdi herkesin beğenisi farklı. Biri Malatya sever, biri Boz sever, biri Kangal sever. İşte hepsine saygı duyuyorum. Aynen öyle. Dev dişiler var arkadaşlar. Gerçekten dev dişiler var. Bir tane burada saldırgan biraz adamcı bir Malaklı var. Evet. O Malaklıyı da ben Oktay abiden aldım. Nasipse Amerika'ya göndereceğim onu. Orada da güzel yavruları olacak. İnşallah. Orada da yurt dışında da bizi temsil etmeye devam edecekler. Zaten Efe başlı başına harika bir köpek. Dişilerin hepsi harika. Genç Alef, onu da bir gösterebilirsek zahmet olmazsa orada köşede yatıyor. Alef gel oğlum. O da Gel oğlum. geleceğin adaylarından birisi. Bu dişi de çok güzel. Oktay abi bugün keyifli bir sohbet oldu. Eyvallah. Kaçıncı dakikalardayız? Tamam süper. Ben istiyorum ki Efe'nin dinlendiği bir gün Efe ile ilgili güzel bir video yapalım. Sen bu konuda mütevazisin ama ben birazcık daha insanların Efe'yi daha detaylı tanıması gerektiğini düşünüyorum. Eyvallah. Bugün videoda kısa kısa görüntülerine yer verdik Efe'nin. Dişileri gösterdik. Oktay abinin koyunlarını gösterdik. Beraberinde inekleri gösterdik. Keyifli de bir sohbet oldu. Kesinlikle. Çoban köpeklerindeki iri köpeklere iyi örnekler gördünüz. Oktay abi de bu konuda iyi üreticilerden birisi. Son olarak ben sözü kapanış için Oktay abiye bırakacağım. İzleyenlere iri köpeklerle ilgili söyleyeceklerin nelerdir? Kısaca toparlarsan abi ondan sonra vedalaşırız. Ya şimdi arkadaşlar iri köpek. İri köpeklerde en büyük sorun yavruyken beslenme sorunu. Şimdi bizim insanımız çok sabırsız bilirsin. Her şeyde çok sabırsızdır. Bir an önce sonuç odaklı bir milletiz öyle söyleyeyim. Aynen. Ya bu iş biraz sabır işi. Lütfen, Hemen olsun en iyisi. Hemen lütfen sabırlı olun. İri köpeklerde çok fazla proteinle beslemeyin. Yerli mamalarımızla, bak yerli mama üretilen bir sürü arkadaşlarımız var. Bunlarla besleyin. Hızlı büyümesinler. 1 yaşında gelişimini tamamlamasın ama 18 ayda 2 yaşında tamamlasın. Düzgün ve doğru köpekler ortaya çıksın. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Benim şahıslarla işim yok. Türkiye'de bir sürü köpek üreten üretici arkadaşlar var. Kim emek veriyorsa da hepsine saygılar ve sevgiler sunuyorum. Süpersin abi. Yani benim de büyük köpeklerden ilgili şöyle bir tabirim var. Büyük köpek beslemek tereke halısı dokumaya benzer. Çok zor. İlmek ilmek işlersin. Zaman alır ama halının dokuması bitti mi ortaya güzel bir sonuç çıkar. Zor olan her şey Değil mi güzeldir abi? ama sonuçta. Bu bir süreç. Tabii Sabır. ki. Sabır ve süreç. 3 senelik bir maraton arkadaşlar. Büyük köpek işi. Tam 3 Kesinlikle. yıllık bir maraton. Umarım izlediğiniz bilgilerden ve görüntülerden keyif almışsınızdır. Videoyu beğendiyseniz like atmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ben Oktay abinin sosyal medya hesaplarını da videonun altında geçeceğim. Butik bir üretici. Çok fazla yavru üreten birisi değil. Fırsat bulur da ürettiği yavrulardan yakalarsanız kesinlikle almayı Benim ortam unutmayın. zaten ona müsait değil. Köy ortamı. Yani bir Kapasite belli. senede en fazla 30 yavru çıkıyor çıkmıyor Oktay abiden. Yoktur o kadar. Belli olmuyor bile. Olmaz, en yoktur fazla o o kadar. Maksimumu. Hakikaten iri köpek almak isteyen insanlar için şiddetle tavsiye ediyorum Oktay abiyi. Karıcığım teşekkür ederim. Her zaman beklerim. Allah'a Herkese emanet olun. saygılar. Görüşmek üzere.